Merhaba canlarım, Falkader kanalıma hoş geldiniz. Yurt içinden ve yurt dışından bizleri izleyen, dinleyen tüm kıymetli takipçilerime sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. İyi ki buradasınız diyorum. Şimdi birlikte fincanımızın ve tabağımızın bize verdiği mesajlara odaklanacağız. Unutmayın, fal yorumları enerjidir. Size uyanları alın, uymayanları evrene bırakın. Niyetinizi güzel tutun, kalbinizi açın ve bakalım bugün bize hangi mesajlar geliyor. Hazırsanız hiç vakit kaybetmeden falımıza başlıyorum. İki dileğiniz var canlarım. İkisi de aktı gitti. Çok güzel. Evet. Şimdi buradan başlamak istiyorum. Burada çok güzel bir iki süliyet görüyorum. Sanki dans ediyorlarmış gibi. Uyumlu bir enerji içindeler. Biri kadın, diğeri erkek bunun. Erkek figürü hafifçe öne eğilmiş gibi duruyor. Bu da karşı tarafa değer veren bir adım atmak isteyen ya da gönlünü ortaya koymaya hazırlanan bir enerjiyi gösteriyor. İkisinin tam ortasında ise belirgin bir kalp görüyorum ben. Bu kalp sevgi, duygusal yakınlaşma, barışma ya da iki kişi arasında güçlü bağı simgeliyor. Eğer hayatınızda biri varsa aranızdaki duyguların güçlenebileceğini gösteriyor. Bekar olanlar için ise kalbi harekete geçirecek yeni bir tanışma veya karşılıklı hislerin ortaya çıkacağı güzel bir dönemin habercisi diyorum ben buna. Bana bu semboller sevginin ön planda olduğu ve kalpten gelecek bir adımın yaklaştığını söylüyor. Şimdi burada iki figürün hemen arkasında arkadaşlar bir baston gözüme çarpıyor. Bastona benzeyen bir sembol var burada. Sabırla beklenmiş bir sürecin artık olgunlaşması ve sağlam adımlarla ilerlemesi olarak yorumluyorum bunu. Bazen baston destek alınacak bir kişiyi de yaşanmış bir tecrübenin yol göstereceğini de simgeler. Diğer tarafta ise bastonun diğer tarafında oldukça güzel bir görüntü var. Şapkasını çıkarıp havaya kaldırmış bir süliyet görüyorum ben burada. Bakın şurada. Ve elinde iki tane balon var sanki. Ve bunun üzerinde hemen üzerinde bir kuş kanatlarını açmış. Bu sevinç ve güzel bir gelişmenin coşkusunu hissettirdi. Uzun zamandır beklenen bir haber ya da gerçekleşecek bir dilek sonrasında yaşanacak mutluluğa işaret ediyor. Kanatlarını açmış uçan kuş, bu da müjdeli haberleri, hızlı gelişmeleri ve sevindirici mesajları temsil ediyor. Yani burada hem kutlama enerjisi hem de güzel bir haberin çok yakında geleceğini gösteren güçlü bir aydınlık sembol var arkadaşlar. Şimdi burada sanki fincanın yüzünden ilerleyen burnunun ucunda da bir top var sanki arkadaşlar. Bir yunus balığı gözüme çarpıyor. Şimdi burada yunus balığı hayırlı ve oldukça pozitif bir sembol. Özellikle fincanın dibinden yukarı doğru çıkıyor olması. Bakın şuradan yukarı doğru çıkıyor ve şurada da burnunun, yani sanki topla oynuyor gibi, topla. Sıkıntılı ya da bekleyiş içinde olduğunuz bir konunun yavaş yavaş aydınlığa kavuşacağını gösteriyor. Size moral verecek, yüzünüzü güldürecek gelişmeler kapıda diyorum ben. Aynı zamanda şans, bereket, dostluk ve korunmayı simgeler Yunus. Yakın çevrenizde gelecek samimi bir destek ya da sizi mutlu edecek bir haber
alabilirsiniz. Uzun zamandır içinizde taşıdığınız bir dileğin gerçekleşmesi yönünde de güzel bir enerji var burada. Bu sembol bana karşılıklı çıkacak fırsatları korkmadan değerlendirmeniz gerektiğini söylüyor. Çünkü önünüzde hem kısmet hem de sizi daha huzurlu bir döneme taşıyacak olumlu gelişmeler görünüyor. Ve bunu yüksekten izleyen bir kız çocuğu bu Yunus'u. Kız çocuğu da biraz üzerinde bu, bakın şöyle şurada. Buradan da izleyen bir kız çocuğu bu Yunus'u. Şimdi masumiyeti, temiz niyetleri ve umut dolu başlangıçları simgeler kız çocuğu. Aynı zamanda uzaktan sizi takip eden, sevinen ya da size karşı iyi duygular beslenen birini de temsil ediyor. Bu yukarıdan bakıyor olması bu kız çocuğunun gelişecek olayların sizin lehinize ilerlediğini ve adeta ilahi bir koruma ya da güzel bir enerjinin üzerinde olduğunu hissettiriyor. Uzun zamandır kurduğunuz bir hayal veya dilek varsa bunun gerçekleşmesi için olumlu bir sürecin başladığını gösteriyor. Aydınlık bir sembol olarak yorumluyorum. Yunus balığının getirdiği güzel haber ve şans enerjisiyle birlikte bu figür umutlarınıza umutlarınızı taze tutmanız gerektiğini söylüyor. Güzel gelişmelerin sizi adım adım bulacağı bir dönem görünüyor canlarım. Şimdi burada sanki bir tünelden geçen bir silüet var. Bembeyaz. Kolu da yanında görüyorsunuz. Bakın şurada. Bembeyaz. Sanki bir tünelden geçiyor bu. Kararlı bir şekilde ilerliyor. Bu görüntü uzun süredir devam eden bir sıkışmışlık ya da belirsizlik döneminin artık sona ermeye başladığını gösteriyor. Tünelden çıkmak her zaman aydınlığa kavuşmayı, önünün açılmasını ve engellerin geride kalmasını simgeler. Üzerinde yük olan bir konu varsa bunun çözüme doğru ilerlediğini söyleyebilirim ben burada. Beklediğiniz bir haber, sonuç ya da gelişme ile birlikte rahat bir nefes alabilirsiniz. Bu silüet aynı zamanda güçlü duruşu ve vazgeçilmeyen enerjisiyle emeklerin karşılığını almaya başlayacağınızı gösteriyor. Önünüzde daha ferah, daha net ve umut dolu bir sürecin kapıları açılıyor gibi görünüyor canlarım. Bakın tünelden buradan yüzerek buradan çıkıp gidecek. Evet, şimdi burada 4 tane yol görüyorum ben. 1, 2, 3, evet 4 tane yol. Şimdi ilk bakışta farklı yönlere gidiyor gibi dursalar da aslında hepsi birbiriyle bağlantılı. Bu bana önünüzde açılacak farklı fırsatların sonunda size aynı hayırlı sonuca ulaştıracağını gösteriyor. Yani birbiriyle içinden geçmiş zaten bu yollar. Dikkatimi çeken en güzel nokta ise bu yolların hiçbirinin kapalı olmaması. Hepsi açık, aydınlık görünüyor. Bu kısmetlerin açılması, önünüzdeki engellerin kalkması ve seçeneklerinizin artması anlamına gelir. İş, eğitim, aşk ya da yaşamınızla ilgili vereceğiniz bir kararda birden fazla fırsatla karşılaşabilirsiniz. Bu sembol hangi yolu seçerseniz seçin, doğru niyetle ilerlediğiniz sürece hayırlı gelişmeler yaşayabileceğinizi söylüyor. Önünüzde hareketli, bereketli ve kapıların birbiri ardına açılacağı güzel bir dönem var. Şimdi bu yolların arasında canlarım şurada benim dikkatimi çeken beyaz bir kağıt oldu. Bu
yollarla bağlantılı resmi bir evrakı, imzayı, başvuruyu ya da beklenen bir belgeyi gösteriyor. Kağıdın temiz çıkması oldukça hayırlı. Bu olumlu sonuçlanacak bir işlem, sevindirici bir onay ya da önünüzde çıkacak resmi bir gelişme anlamına geliyor. Özellikle yol sembolleriyle birlikte görünmesi, yolculuk, taşınma, iş değişikliği, eğitim veya uzaktan gelecek bir haberle ilgili evrak işlerini güçlendiriyor. Kısacası burada yollarınızın açıldığını ve bu süreçte size fayda sağlayacak temiz bir belge ya da resmi bir gelişmenin gündeme geleceğini söyleyebilirim. Çünkü bu sembol oldukça aydınlık ve olumlu bir enerji taşıyor. Şimdi burada arkadaşlar bakın, şurada sanki bir ağaca tutunmuş bir koala diyorum ben buna. Sanki onu andırdı bana. İlk bakışta bana dediğim gibi koala uyandırdı. Bu sembol güven arayışını, sabrı ve sahip olduklarına sıkıca tutunmayı temsil ediyor. Ağaç ise falda köklenmeyi, aileyi, bereketi ve kalıcılığı simgeliyor. Koalanın ağaca sarılmış olması hayatınızda size güç veren bir kişiyle ya da sağlam bir konuyla aranızın daha da kuvvetleneceğini işaret ediyor. Aynı zamanda uzun zamandır emek verdiğiniz bir konuda sabrınızın karşılığını alacağınızı da gösteriyor arkadaşlar. Size acele etmeden doğru zamanda doğru adım atmanız gerektiğini söylüyor. Çünkü şu an tuttuğunuz dal sağlam görünüyor. Sabırlı kaldığınız takdirde hem huzur hem de kalıcı güzellikler sizi bekliyor. Buradaki enerji oldukça sakin, güven veren ve hayırlı bir enerji olarak çıkmış canlarım. Çok güzel çıkmış. Evet. Bu arada bir dakika. Fincanınızın dibi. Şimdi fincanınızın dibinde sanki arkadaşlar bu bir goril gibi durmuş yandan tuttuğumda. Ve onun hemen yanında da bir fasulye tanesi var sanki. Dibi de açık, aydınlık çıkmış. Sanki şöyle yandan tuttuğumda bir gorilin yüzü gibi görünüyor. Değil mi? Bir de şurada küçücük bir fasulye tanesi. Şimdi güçlü karakterli, korumacı yapıda bir kişiyi temsil ediyor. Bu kişi hayatınızda size destek olacak ya da önemli bir konuda etkili bir rol üstlenecek gibi görünüyor. Bu fasulye tanesi aynı zamanda küçük görünse de büyüyüp çoğalan bereketi ve yeni başlangıçları ve adım adım büyüyecek kısmetleri temsil ediyor. Küçük bir fırsatın zamanla çok güzel sonuçlar doğurabileceğini işaret ediyor. En güzel tarafı ise bu bölgenin oldukça açık ve aydınlık olması. Yani bu da niyetlerinizin önünün açık olduğunu, sıkıntıdan çok ferahlığın hakim olacağını ve bu gelişmelerin hayırlı şekilde ilerleyeceğini gösteriyor. Küçük gibi görünen bir kısmetin güçlü bir destekle birlikte size büyük bir mutluluk getirme ihtimali oldukça yüksek görünüyor canlarım. Birazcık daha şekillerimiz çıkmadı.
Şimdi öncelikli olarak burada kanatlarını açmış büyük bir kuş haneye doğru geliyor. Uçarak geliyor arkadaşlar. Öncelikli olarak bu. Şimdi hanenin dışına doğru geliyor olması, haneye doğru geliyor olması, daha doğrusu hanenin dışında haber, müjde ve sevindirici gelişmeler, kuşun haneye yöneliyor olması haberin doğrudan size ya da ailenizi ilgilendireceğini gösteriyor. Üstelik kuşun büyük çıkması gelecek haberin sıradan değil, etkisi büyük, sevindirici ve hayatınızda olumlu değişiklikler oluşturabilecek bir gelişme olabileceğini işaret ediyor. Bu bir iş haberi, beklenen bir sonuç, aile içinde yaşanacak güzel bir olay ya da uzaktan gelecek müjdeli bir haber olabilir canlarım. Haneye doğru bu güzel enerjinin kapınıza kadar geleceğini ve evinizin içine kadar yansıyacak bir mutluluk getireceğini gösteriyor. Oldukça aydınlık ve hayırlı bir sembol olarak düşünüyorum ben bunu. Şimdi hemen şurada sanki böyle ağzını açmış bir yılan, bakın şurada bir nasibi boylu boyunca bakın uzanmış bir nasibi yiyecek sanki. Yani önünde bir kısmet var bu yılanın. Ağzını açmaya hazırlanmış çünkü. Şimdi bu da şöyle söyleyeyim size. Bu nasibinizi boylu boyunca uzanmış olması ve sanki önündeki kısmete doğru yönelmiş gibi duruyor. Çoğu zaman kıskançlık, gizli rekabet, dikkat edilmesi gereken bir kişi ya da sinsi bir enerjiyi temsil ediyor. Yılanın önünde bir kısmetin görünmesi, elde etmek üzere olduğunuz bir fırsata ya da güzel bir gelişmeye göz diken birini işaret ediyor. Bu yüzden özellikle planlarınızı herkesle paylaşmamaya, başarılarınızı erken duyurmamaya ve çevrenizdeki insanların niyetlerini iyi gözlemlemeye özen gösteriniz. Eğer böyle olursa faydalı olacak. Ancak burada önemli olan nokta şu: kısmet görülmüş, yani nasibiniz var. Yılanın varlığı sadece bu süreçte dikkatli olmanız gerektiğini söylüyor. Yani tedbirli davrandığınız sürece kısmetinizin size ulaşma enerjisi oldukça güçlü görünüyor. Şimdi burada yılanın hemen altında bakın yatan bir süliyet var şurada. Bu niye böyle yaptı? Şimdi bu yılanın altındaki yatan süliyet bembeyaz, boylu boyunca yatmış, dizlerini de kıvırmış. Şurada bakın hemen altında yatıyor, görüyor musunuz? Ben bu süliyeti bir süredir sessiz kalan, kendini geri çeken ya da yaşadığı olaylardan dolayı beklemeyi tercih eden bir kişi olarak yorumluyorum. Beyaz ve aydınlık çıkması ise bu kişinin niyetinin temiz olduğunu ve zamanla rahatlayacağına ve içinde bulunduğu durumdan çıkış yolu bulacağına işaret ediyor. Yılanın hemen altında yer alması ise çevresinde kıskançlık, dedikodu ya da olumsuz bir enerji olabileceğini gösteriyor. Bu nedenle bu kişinin ya da bu enerji sizi temsil ediyorsa sizin çevrenizdeki insanlara karşı biraz daha dikkatli olmanız gerektiğini söylüyor. Ancak sülliyetin aydınlık görünmesi tüm bu sürecin sonunda ferahlığa çıkacağını ve zarar görmekten çok tedbirli davranmanın önem taşıdığını gösteriyor. Şimdi burada bir sürü gözler çıkmış arkadaşlar. Bir sürü. Bakın hep süliyetler. Görüyor musunuz? İki göz ağız. İki göz ağız. İki göz ağız. Yani burada devamlı gözler var ve ağızlar var. Bu hanenin içinde yalnız arkadaşlar.
Yani biraz böyle bana çok şey bir enerji vermedi aslında. Bu hane üzerinde yoğun bir ilgi ve konuşulan konular olduğunu gösteriyor. Göz sembolleri sizi izleyen, merak eden ya da hayatınızdaki gelişmeleri takip eden kişileri temsil ediyor. Ağız figürleri ise konuşmaları, dedikoduları, haberleşmeyi ve ağızdan ağza dolaşan sözleri simgeliyor. Bu nedenle hanenizle ilgili konuların çevrenizde konuşuluyor olabileceğini düşündürdü bana. Bu her zaman olumsuz anlam taşımıyor. Bazen güzel haberler de dilden dile yayılır arkadaşlar. Ancak yine de özel planlarınızı, önemli gelişmeleri herkese anlatmamanız, nazara ve gereksiz yorumlara karşı biraz daha dikkatli olmanızda fayda var diyorum. Genel olarak hane aydınlık görünüyor çünkü. Bir pürüzlü bir durum görmüyorum ben burada. Bu konuşmaların size kalıcı bir zarar vermesinden çok çevrenizde üzerinize yönelmiş bir ilgi, merak enerjisini işaret ettiğini söyleyebilirim ben burada. Donuk taşlı içinde biraz görmemde zorlanıyor. Bakın yine hep göz ve ağız. Görüyor musunuz? Hep göz ve ağız çıkmış arkadaşlar. Bu niye bulaşıyor? Ben anlamadım ya. Görüntü bulanıklaştı. Neden? Evet, F ve Y harflerini burada görüyorum arkadaşlar. Bu hanenin içinde F ve Y harfleri mevcut bu arada. Bu F ve Y harfleri çok büyük aynı zamanda. Bu bir kişinin adında, soyadında ya da önemli bir yerin isminin baş harfini temsil ediyor. Özellikle Y harfi biraz önce gördüğümüz hane enerjisiyle bağlantılı duruyor. Bu nedeniyle hanenizle ilgili yaşanacak bir gelişme adı veya soyadı Y harfiyle başlayacak bir kişinin etkisi olabilir. Bu kişi size haber getiren, destek olan ya da doğrudan olayın içinde bulunan biri olarak öne çıkıyor. Elbette harf yorumları kişiden kişiye değişebilir. Siz de hayatınızda Y harfiyle bağlantılı bir isim ya da yer varsa bu sembolle o şekilde değerlendirebilirsiniz. Şimdi F harfi de yine aynı şekilde bu Y harfinin hemen yanında. Şimdi şöyle söyleyeyim, bu Y ve F harfi, yani bu iki harfin yan yana çıkması dikkat çekici. Falda harfler çoğu zaman isim soyisim dediğim gibi önemli bir yerin baş harfi diyoruz ama burada Y ve F birlikte bağlantılı bir enerji taşıyor. Bu nedenle bu Y ve F harfiyle başlayan iki kişi arasında yaşanacak bir gelişmeye işaret edebilir. Aynı zamanda tek bir kişinin isim ve soy isminin baş harfleri de olabilir. Bulunduğu konuma baktığımda bu harflerin hane ile bağlantılı bir konuya gelecek bir habere ya da önemli bir görüşmeye işaret ettiğini hissediyorum. Eğer hayatınızda bu harfle bağlantılı kişiler varsa yakın zamanda onlarla ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşayacaksınız canlarım. Evet, şimdi falım bu kadar. Evet, fincanımızın, tabağımızın sonuna geldik dedik. Gördüğüm sembolleri, aldığım enerjileri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Unutmayın, fal yorumları enerjidir. Dediğim gibi size uyanları alın, uymayanları sevgiyle evrene bırakıyoruz. Eğer yorumumu beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın.
Bu aşamada ben sizlere geri dönüş sağlıyorum. Yurt içinden ya da yurt dışından beni izleyen tüm kıymetli takipçilerime gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Kalbinizden geçen tüm güzel dileklerin hayırlı zamanda gerçekleşmesini diliyorum. Bir sonraki fal yorumumda yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın ve umutla kalın diyorum. Hoşça kalın.